Arkadaşlar hepinize merhabalar. Boeing 777X bütün dünyanın merakla beklediği, ne zaman uçacak diye hatta bekliyorduk ama neyse ki uçuşlarını eksiksiz ve sorunsuz şekilde yapmaya başladı. Bu uçak Dubai Air Show'da görücüye çıktı ve içini de gösterecekler arkadaşlar. İçine de gireceğim ve size göstereceğim. Hatta bu uçağın ilk videolarını çekenlerden biri olmanın gururunu taşıyorum. Şimdi hemen uçağı göstereyim. Kendimi çok fazla göstermeyeyim size. Bu uçak ilk duyurulduğunda kanat ucu tasarımı oldukça ilgi çekmişti. Katlanan bir kanat ucu tasarımı var. Ve bu sayede diğer 77 ile aynı ebatlarda kalabiliyor. Test uçuşlarını saymazsak ilk uzun uçuşunu buraya yaptı. İlk defa 15 saat non-stop uçarak Amerika'dan Dubai'ye geldi. Henüz sertifika alabilmiş değil FAA tarafından. Dubai Air Show'da canlanan bir proje. 2013 yılında Boeing'in CEO'su 777X programını başlatıyoruz demişti. Ve 2013 yılında da toplamda burada Air Show'da 255 tane sipariş aldı arkadaşlar. Toplamda da 300'den fazla sipariş aldı Air Show'dan sonra da aldıklarıyla beraber. 450 milyon dolara yakın bir liste fiyatı var ve bu özelliğiyle, bu fiyatıyla Boeing'in sattığı en pahalı uçak. Burada fuarda kendini, rüştünü ispat etmiş durumda. Çok olmadık hareketler yapıyor. Neredeyse uçağı 90 dereceye varan açılarda yatırıyor test pilotları. Hemen ebatlarından bahsedeyim. 19.7 metre yüksekliği var. 76.7 metre şöyle önden arkaya doğru boyu var arkadaşlar. Ki bu boyuyla da normal 777'den uzun oluyor. Kanatlarının ucu katlanıyor dedik. Bunun ne gibi artıları, eksileri var? Hemen onu söyleyeyim. Şöyle arka tarafına doğru gideceğim. Bu apronda bu cihazlar var ya arkadaşlar. Çok ses yapıyorlar. Şu uçakları beslemek için hava olarak, elektrik olarak. O yüzden böyle bağıra bağıra konuşmak gerekiyor. Bu katlanan kanadın özelliği şu. Şimdi bu kanatlar katlandığı zaman bu uçak normal 777 ile aynı kategoriye giriyor. Yani havalimanlarında ve hangarlarda vesaire çok fazla bir değişiklik, hatta hiç değişiklik yapılmasına gerek kalmıyor. GE9X motorlarına sahip ve bu motorlarda oldukça güçlü motorlar. Şimdiye kadar yapılmış en kuvvetli iki motorlu geniş gövdeli uçak olduğu söyleniyor. Şimdi bir tura çıkıyor. Air Show yapacak arkadaşlar. O yüzden pushback'e başladı bu 777X. Gördüğünüz gibi. Bak arkadaş dedi ki dur, araba geçiyor. Durdu. Yol verecek şimdi. Yallah dedi. Evet gidiyor. Pilot da ön camdan el sallıyor. Şimdi bu uçakta Max'lerdeki MCAS sistemi yok. Ve test pilotlarıyla görüştüğümde bana uçağın korumalarının oldukça yeterli olduğunu ve gerekli görüldüğü yerlerde müdahale ettiğini, uçağın ama pilotun da istediği zaman bu müdahalelere ek müdahale edebildiğini söyledi. Yani kısacası pilot son sözü söylüyor bu uçakta. Ve iki sınıfta da toplam 426 yolcu taşıyor arkadaşlar. İlk test uçuşunu yaparken insanların dikkatini çeken bir şey olmuştu bu uçakta. Ya bunun dediler kalkmadan önce take-off esnasında burun iniş takımından önce ana iniş takımı sağ dikmesi kalktı havalandı. Niye öyle falan filan diye. Hakikaten de videoyu detaylı inceleyince öyle olduğunu gördük. Şimdi bu uçak Dubai Air Show'da ilk defa görücüye çıktı ve en uzun uçuşunu da buraya yapmış oldu. 15 saatlik bir uçuştan sonra Dubai'ye geldi. Ve Dubai'de de her gün şov yapıyor. Her gün göklerde yatıyor, kalkıyor, iniyor, çıkıyor. Böyle bir sert hareketler, manevralar. Yani demek istiyor ki biz uçabiliyoruz. Uçağın üstünde de uçağı satın alan 8 tane hava yolunun logosu var. Motorlarının önünde, pencerelerinin üzerinde. Görülebiliyor mu bilmiyorum ama yakından gösteririm. Ve şimdi o şova doğru gidiyor. 77 şovunu bitirip gelecek. Ben içini göstereceğim size. Bu burada yaklaşık 4 saat ama sizin için 4 saniye falan arkadaşlar. İçiyle devam ediyoruz. Bakalım içinde ne varmış bu uçağın. Dediğim gibi bir test uçağı olduğu için içinde bizi normal bir kabin beklemiyor arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Şöyle hemen içeriye doğru gidiyoruz bakalım. İşte dediğim gibi içeride böyle bir test ortamları. Şöyle test için kullanılan Boeing'in test için kullandığı bu alet, edevat uçağın içini doldurmuş vaziyette. Şöyle arkaya doğru şöyle bir geniş bakalım.
Bakın. Şimdi bunlar ne diyecek olursanız, çok kabaca söylemek gerekirse değişen şartları simüle ediyorlar. İşte ağırlık dağılımı, şu bu vesaire. Buradan gördüğünüz gibi şöyle bir yerlere bakın, kamera sürekli motoru kaydediyor. Bu test uçuşlarında, işte sertifikasyon uçuşlarında her detay çok önemli arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde. Şöyle arkaya doğru gidelim. Şimdi boş bir 777 de ilk defa görüyorum açıkçası. O yüzden biraz da enteresan oldu. Şimdi bu uçağın motorları dışarıda da demiştim. General Electric 9X arkadaşlar. Yani maksimum ağırlığı, kalkış ağırlığı 350 ton olacak. İşte maksimum iniş ağırlığı da 250 ton. Bakın burada yine mühendislerin testlerde kullandığı koltuklar ve son teknoloji harikası ürünler diyorum ama sallıyorum, son teknoloji harikası mı bilmiyorum. Şimdi şöyle arkaya doğru devam ediyoruz. Uçağın içi tamamen teste odaklanmış durumda. Dolayısıyla bir şey durumu yok şu anda zaten. Nasıl söyleyeyim, hani bir yolcu sınıfında nasıl olur öyle bir şov yapmamışlar, göstermemişler. Sadece başüstü dolapları var birkaç tane ama bunları da muhtemelen denemek için hani nasıl bir şey yapalım diye koymuşlardır. Burada yine böyle bir alet edevat var ve uçağın en arkasındaki bu artık basınçlandırmanın bittiği yer. Bunun arkasında böyle bir kapak gibi bir nasıl söyleyeyim, kubbe var ve o kubbe ile kokpit arasındaki alan basınçlandırılıyor. Şöyle öne doğru tekrar gidiyorum. Şu koltukları koymuşlar ama bunlar hikayeden arkadaşlar. Bunlar şey değil. Bakın burada mesela kapı var ama demiş ki bu bir çıkış değil. Burada slide yok. Ekipman yok. Buradan çıkmayın. Bu kapıyı açmayın. Şöyle bir dışarıya bakalım şuradan. Kanadın katlanan ucunda şöyle içeriden görüntüsü böyle. Şöyle cam kenarından gidiyorum. Devam ediyorum öne doğru. Ve Boeing 777X'in içine de girmiş olduk böylece. Size de göstermiş oldum. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Bu uçakta da 8 ve 9 iki tane tipi var. Sertifikasyon süreci devam ediyor. FAA dediğim gibi bu uçağın yeni bir tip olarak Boeing'in tescil etmesine izin vermedi. Boeing 777X olmasını istiyordu. Şimdi bu videoyu yayınladıktan sonra durum ne olur? Değişir mi değişmez mi bilmiyorum ama şu anki durum böyle. O yüzden de Boeing 777 9 diye çıkıyor. Hemen şöyle doğru geldim tekrar. Kokpite bakacağım. Thank you. Thank you. Hello, Captain. I will make my announcement Turkish for Turkish followers in Turkish. Please don't mind. Şimdi arkadaşlar dedim ki ben benim followerlar için takipçilerime dedim anonsumu yapacağım. Thank you very much. Uçak senin dedi arkadaşlar, tabiri caizse. İstediğin kadar kal. Ondan sonra arkaya doğru devam edebilirsin. Şimdi kokpit Boeing 787 ile çok benziyor. Yanımda da bir pilot arkadaşımız var. Ve bana daha önce, şimdi buraya gelmeden önce konuştum kendisiyle. Biraz tarif etti. Şimdi bu uçaksa buradaki touch screen'ler Boeing 787 ile çok benziyor ama bunlar touch screen. Yani diğer uçaklardakiler dokunmatik değil de hemen sahiplenmişim. Gözlüğümü koydum buraya. How is this plane? How did you find? And is it easy to fly? And what is different from 777 family aircrafts? Well, first of all, it's a very nice airplane to fly. We flew here 15 and a half hours from Boeing Field to Dubai World. And I'm a 777 and a 787 pilot. And when I started to fly this airplane, felt very comfortable, very at home, very similar to commonality is the theme for this airplane, and so it's a pleasure to fly. It's very nice to fly. Handles exactly the same as the others. 15 hours you fly here. 15 hours. And it was first long flight. First long flight, yes. Yeah, from USA. Okay. Thank you very much. Şimdi arkadaşlar 15 saat uçup buraya gelmişler tabii Dubai'ye. Ama şöyle bir şey var. Bu uçak henüz testleri tamamlanmadığı için yasal olarak yolcu taşıyamıyor.
Hemen burada da şöyle bir head-up display var. Head-up display'i göstereyim size. Bakın o ileride yazılar var. Yani bu kokpit arkadaşlar, kokpit böyle. Şöyle söyleyeyim. Şimdi lövye, işte tiller vesaire diğer taraflardakiyle aynı. Boeing 777X'in kokpitinden bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bu Airshow'da bitirdiğim en enteresan videolardan biri oldu. Yani bunu da herhalde yorumlarınızı eksik etmezsiniz diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.